Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi olarak yapmış olduğum bu isterseniz tunik, isterseniz elbise olarak kullanabileceğiniz güzel çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi gelin bu güzelliği hep birlikte örelim arkadaşlar. Evet, bluzumu yaparken Himalaya Deluxe Bambu isimli ipi kullanarak yaptım arkadaşlarım. Yapacağım şimdi. Tığım ise 2,5 milim oldu. Öncelikle arkadaşlar kime yapacaksak kafasının rahat geçmesi için şöyle, çünkü ikiye katlayacağız. Yani yuvarlak bir halka haline getireceğiz. Şöyle daha sonra üzerine modelimizi devam edeceğiz. Yani şu büyüklüğün kafadan rahat geçmesi bizim için önemli olan tek yer. Benim bunda kullandığım ölçü 64 santim olacak arkadaşlar. Şimdi ben bir miktar yaptım. Diğerinde bu ilk sıramızı nasıl yapıldığını sizlere şöyle göstermek istiyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Sonra üzerine bir alıyorum. Sadece ilk başlangıçtaki zincirimiz 4 olacak arkadaşlar. İlkinin içerisinden giriş yaparak bu işlemi uygulayacağız. Sonra bakın, şuradan giriş yapıyorum. Şöyle ikisinden birlikte girişimi yapıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, üzerine bir aldım. Şöyle devam ediyorum. 1, 2, 3. Bundan bir de şeye dikkat etmemiz gerekiyor. 2 2 2 olacak. En son bir tane de fazladan olacak arkadaşlar. 1 2 3. Şöyle devam ediyoruz. Bakın şu şekilde ilk sıramızın yerlerini oluşturmuş olacağız. 1 2 3 zincir. Şöyle bir tane daha yapalım ve şimdi şöyle bir iki tane zincir çekip şunu bir sayalım. Ölçelim, pardon. Şöyle başlıyorum. Bakın 70 santime gelmiş. Birazını hemen sökeceğim. 64 rahat geçiyordu. Yani bir iki böyle fazla ya da eksik olabilir. Sadece tek sayıda bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tuttum. Evet, şöyle 64 şuraya geliyor. Şu 3 tane daha sökersem yeterli olacak. 1 2 3. Evet, şimdi bunları sayalım. Tek olması gerekiyor dediğim gibi. Her ikiye bir model koyacağız. 2 2 2 2, bu şekilde 2 2. Ve tek. Evet. Şimdi bunu şöyle alıyorum, geliyorum. Bununla birleştiriyorum. Şu ilk zincirimizin olduğu yerden giriş yapıyorum ve şu şekilde birleştiriyorum. Şöyle bir de buraya, evet, sık iğne yaptım. Sonra araya doğru kaydırma ile gidiyorum. Evet arkadaşlarım, buraya geldim. Buraya bir tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra bir iki zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Yana geçiyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir ikili trabzan. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir, bir tane ikili trabzan.
Evet arkadaşlarım, bakın şu birleşim yerine de bir tane yaptım. Yine 2 zincirimi çektim. Geliyorum. Şuradan girişimi yapıyorum. Şu şekilde kaydırarak bağladım. Sonra üzerine şu bir miktar yükseldim. Şu şekilde giriş yaptım. Alıyorum. Bir tane ikili trabzan. Boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane de bu tepesine hemen alttaki ikili trabzanımın üzerine yapıyorum. Evet, 3 tane bu boşlukları ikili trabzanlar yapıyoruz. Şöyle bir tane bu üzerine. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağız. Evet, şöyle bir tamamlayalım etrafını. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar geldim. Şimdi şu üstünden hemen şu şekilde girişimi yapıyorum. Kaydırarak bağladım. Bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şöyle. Şimdi burada bir miktar yükseliyorum. Şu şekilde arkadan aldım. Bir tane buraya ikili trabzanımı yaptım. Bir iki zincir çektim. Üzerine bir aldım. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Buraya giriş yapıyorum. Bakın dördüncünün hemen üstünden girişimizi yapıyoruz. Buraya bir V oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar aynı yerin içerisine şu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Yine şöyle bakın şuradan sayalım. 1, 2, 3, dördüncüden hemen üstünden giriş yapıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şu görüntü. 1, 2 zincir üzerine bir aldım. Yine 1, 2, 3, 4. Şöyle dördüncüden girişimizi yaptık ve ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir çektik. Bir aldık üzerine. 1, 2, 3, 4. Dördüncüden giriş yaptık. Şöyle bir tane buraya ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2 zincir, bir aldık üzerine. 1, 2, 3, dördüncüden girdik. Buraya bir V oluşturuyoruz. Bu şekilde o sırayı tamamlıyoruz arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4. Bakın şöyle bir görüntü olacak bitiminde. Daha sonra arkadaşlar bunu birkaç tane daha yapalım. 1, 2 zincir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir ve bir V oluşturuyorum. 1, 2 zincir. 1, 2, 3, dördüncüden giriş yaptım. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada buraya geldiğimizde yine şöyle olacak bakın. Buradan giriş, yani zaten gelmiş olacağız. Şöyle kaydırarak bağladıktan sonra yine buraya ikili trabzan yapacağız. Şöyle bir tane, iki zincir çekeceğiz. Üzerine bir aldık. Bu boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektik arada. Hiç değiştirmeden böyle her bir V'nin içerisine iki tane ikili trabzan, 3 tane zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 zincir çektim. Geliyorum buraya. Bakın şöyle girişimizi yaptık. 1, 2 zincir çektik. Üzerine bir aldık. 2 tane de yine önce ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar 2 tane daha yapıyoruz. Bir zincir, bir tane ikili trabzan buraya. 1, 2 zincir, tekrar 2 tane. 1, 2, 1, 2, 3 zincir.
2 tane ikili trabzan daha yapıp 2 zincir çektik. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bu şekilde de bu sırayı yapıyoruz. Bir sonraki sırada bu iki yaptığımız yerlere arkadaşlarım bunların içlerine 3 yaparak devam edeceğiz. Yani yine bu aynı aradaki ikili trabzanlarımız aynı şekilde devam edecek. Şöyle göstereyim onu da. Şu şekilde 1 2 zincir, buraya 3 tane. 1 2 3 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane. 1 2 3. Sonra 1 2 zincir, üzerine bir aldık. Aradaki ikili trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde. 1 2 zincir çektik. Tekrar 3 tane doldurarak yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Tekrar 3 tane yapıyoruz. 2 ve 3. 1 2 zincir. Buradan giriş yaptık. 1 2 zincir. 3 tane doldurarak devam ediyoruz. Evet, burayı da bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım. Şöyle bakın bir görüntü elde ettim. Şimdi bir diğer sırada bu yerleri 3 değil 4'er tane yapacağız. Buraya yine aynı şekilde bir tane ikili trabzanla başlayacağız. Şöyle 2 zincir çekiyoruz yine. Bu defa 4. 4'er tane buraya 3 oldu 4. Evet. 1 2 3 zincir, yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. 1 2 zincir çektik. Geliyoruz buraya. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. 1 2 zincir çektik. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir, yine 4 tane ikili trabzan yaparak bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın şöyle dörtlü olan yerime kadar yaptım. İlkinde 1 yaptık. Şimdi sonrasında 2 yaptık. Sonrasında 3 yaptık. Sonrasında 4 yaptık. Şimdi de 5 olarak dolduruyoruz. Bu aradaki 3 zincirli yerimizi. Şöyle burayı yine ilk başladığımız yer gibi düşünün. Birinci ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyoruz yine. Üzerine 1 aldık. Boşluğa giriş yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. 1 2 3 4 5. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Üzerine 1 aldık, geldik tam bu ikili trabzanımızın üzerine. Bakın hepsi aynı. Buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 zincir çektik. 1 aldık üzerine. Yine 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5. Bir tane zincir.
tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde. Sonra 2 zincirimizi çekiyoruz. Geldik. Bakın şu ilk yükseldiğimiz yer. Buradan girişimizi yapıyoruz bu şekilde. Kaydırarak bağlıyoruz. Evet. Şimdi burada arkadaşlarım artık artış yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim bir daha sizlere. Bakın bir önlük gibi oldu. Üst kısmını tamamladık. Şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. Burada üçlü trabzan olacağı için şöyle 1, 2, 3 zincirimizi çek, yani yerimizi tamamladık. Üçlü trabzanımızı yaptık. Araya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Geliyoruz buranın şu bir zincir çektiğimiz yerden giriş yapıp buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Sonra tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine 2 doladık. Geliyoruz bu ikili trabzanımızın üzerinden giriş yapıyoruz ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şu görüntü arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geldik. Buradan girişimizi yaptık. Buraya sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir üzerine 2 aldık. Geldik buradan girişimizi yaptık. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 2, 3, 4, 5. Geliyoruz. Tam 2 beşlinin ortasındaki yerden giriş yaptık. Sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen üzerine 2 aldık. Buraya geçiyoruz. Şimdi bu kadar yeterli, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarım bu şekilde yaptık. Devam ediyoruz yine. Buraya kadar geldik. Şu üçlü trabzan gibi yaptığımız yere kadar ilk başlangıç yerimize geldik. Kaydırarak şöyle bu ipimizi bağladığımızı düşünelim. Şöyle bir görüntü var elimizde. Şimdi buradan yine yükseliyorum bir miktar. Şöyle alıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu araya arkadaşlarım 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde. Sonra hemen bu sık iğnemin üzerinden giriş yapıyorum. Buraya bir tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra tekrar bakın bu boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra üzerine bir aldım. Buradan girişimi yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Bu şekilde ilk sıradaki gibi yerimize geldik. 3 oldu. 4, 5. Bir tane ikili trabzan da hemen tepesine devam ediyoruz.
Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladığımızı düşünelim. Şöyle yine 5 tane dolduralım. Hemen saymak istiyorum. 2, 4, 5. Evet. Şimdi arkadaşlarım burada bakın şöyle oldu. Hemen bir diğer sıraya geçiyorum. Diğer sırada şöyle yine bakın buraya geldik. Yaptık, geldik buraya. Hemen üstünden kaydırma yaparak şunun tepesinden birleştirmemizi sağlıyoruz. Sonra yine bir ikili trabzan boyutunda yükselip şöyle birleştirdikten sonra 2 zincir çektik. Üzerine bir aldık. Aradan 1 2 atladık üçüncüden. Şimdi ilk başta yaptığımızda aralarda 3 tane atlayıp dördüncüden alıyorduk. Bu sırada artış yapacağımız için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektik. Üzerine bir aldık. 1 2 atladık. Üçüncüden giriş yapıp bağlıyoruz. 2 zincir, 2 atla, diğerine ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2. Şimdi 1 2 atladık. Şu şekilde devam ettik. 1 2 atladık. İlk başlangıçta 3 tane vardı arada. Şimdi 2 tane var arkadaşlar. O zaman dördüncüden çıkartarak ikili trabzan yapmıştık. Şimdi dördüncüden, üçüncüden çıkartarak ikili trabzan yapıyoruz. Böylelikle artış yapmış olacağız. Birazdan daha detaylı göstereceğim sizlere. Şöyle 2 atlayıp bütün etrafını bu şekilde tamamlayacağız. Şuradan da göstereyim. Bakın 1 2 3'ten giriş yapıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi ilk yaptığımız bakın şu sıraya geri dönüyoruz. Şuradaki dolgu olan yerimize geri döndük. Hemen burayı tamamlayalım. Şöyle girişimizi yapıyoruz yine. Yani geldik bu şekilde tamamladık bu sırayı da. Bir diğer sıraya geçelim. Yine buraya arkadaşlarım şu şekilde yükseliyoruz. Bir tane ikili trabzanı yaptık. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Sonra buradan tepesinden hemen giriş yapıp buraya da bir tane yapıyoruz. Sonra bütün kutucuklara üçer tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz.
Evet, şöyle bakın göstereyim. Evet. Bu şekilde yerlerimizi tamamladık. Şimdi evet arkadaşlarım, bakın şimdi buraya kadar getirdim. Şöyle yaparak burayı tamamladıktan sonra şimdi tekrar şu ilk başta yaptığımız gibi arkadaşlarım, şu modelimizi tekrar kuruyoruz. Buraya sayısı biraz daha artmış olacak tabii ki de. Şimdi 2 zincir çektim. İlk bir tanesini yapmıştım. Şöyle üzerine bir aldım. Bakın 1 2 3, yine dördüncü zincirimin ikili trabzanımın üzerinden giriş yapıyorum. 2 3 zincir ve bu işleme başlıyorum. Tekrar 2 zincir, bir tane üzerine alıyoruz. 1 2 3, dördüncüden giriş yapıyoruz ve buraya bir tane daha yapıyoruz. 1 2 zincir, üzerine bir aldım. 1 2 3, dördüncüden giriş yapıyorum. 1 2 3, evet, şu şekilde devam ediyoruz. 1 2 zincir. Size bir şey göstermek istiyorum burada, o yüzden bu kadar geldim, yoksa burayla aynı arkadaşlarım. Şimdi bakın, artış yapmış olduk bu sıralarda. Şöyle bir tane yerimiz vardı. Bakın şimdi bir yere 2 tane yapmış oluyoruz. Böyle devam ediyoruz arkadaşlarım. Burada sayımız 2 katına çıkıyor. Şöyle tutalım. Bakın ben size şöyle göstereyim. Örneğin şuradan başlayalım. Yuvarlak dairemizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane yerimiz var. Şimdi bir tanesine az önce yaptığımız gibi şöyle 2 tane yapacağız. Yani bir yerimizde 2 tane olacak. Dolayısıyla 22 olan sayımız da 44'e çıkacak. Aynı zamanda büyümüş olacak. Zaten ilk başta K ile bakın şöyle göstereyim. Ne kadar büyümeye başladı. Böyle robadan başlayarak devam ettik. Sonra bu yeri de yaptıktan sonra, yani şu yeri de yaptıktan sonra buraya kol ve gövde kısımlarını ayıracağız. Evet, şimdi bunu da aynı şekilde önce tek, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5, arada bir zincirli yerimiz ve daha sonra burayı da tamamlayacağız. Şu üstteki şu sırayı, sonra tekrar artık kollarını ayıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın buranın da bu sırasına geldim. Burada yaptığımız gibi aynı şekilde burayı da tamamladım. Artık kolları ayırma zamanımız geldi. Bu 42 beden için yapılmış bir bluz olacak arkadaşlar. Bakın kollarını şöyle ayırdım. Yanımdaydı, üstüne ölçerek yaptım. Sizde bunu tavsiye ederim. Şu bitirdiğim yer şurası arkadaşlar. Bu hani modeli çevirip geldiğim yer burası. Şimdi buradan 10 tane kol için saydım. Bunu dediğim gibi yapacağınız kişinin böyle hani başından geçirin. Şöyle kolunu geçirerek buradan koltuk altına kadar olan kısmını ayarlayın, sayın. Eşit olmasına özen gösterin. Önde daha fazla var mesela. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim yaptığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bakın. 10 tane ve bu ikili trabzanlarımızın olduğu yerden bu şekilde tutunacağız. Artık gövde kısmına devam edeceğiz. Sonra burayı ayırdık. Şöyle bir işaret koydum gördüğünüz gibi. İpim de burada. Oradan devam edeceğim şimdi. Daha sonra öne geliyorum. Bu bir kolu ayarlayın. Daha sonra öne geçin. Önde benim yaptığım sayılarda yapacak olursanız daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz tabii ki. Önde 13 tane var arkadaşlarım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gördüğünüz gibi 13 tane. Şimdi ön genişliğini de ben
bunu kullanacak olan kişinin üzerine ölçerek aldım arkadaşlarım. 13 tane de dolayısıyla öne gitmiş oldu. Evet, sonra diğer kola geçiyoruz. Önü ayarladıktan sonra tuttuk buradan. Bakın geçirdim yine bir çatal iğne. Sonra devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10'uncunun da yine bu ikili trabzanların üstünden hemen böyle ikisini de birlikte tutundum. Daha sonra arkaya zaten otomatik olarak şöyle hemen sayalım. Diğerleri arkaya kalacak. Arkanın sayısı daha az oldu öne göre. O da bu göğüs şeyini vermek için fazlalığını. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 tane de arkada yerim olmuş olacak arkadaşlarım. Şimdi bunu bu şuradan devam edeceğiz. Aynı modeli. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra 1 2 zincir çektim. Üzerine 1 aldım. 1 2 3 tanesini atlıyorum. 1 2 3 dördüncüden giriş yapıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde olacak. 1 2 zincir çektim. Üzerine 1 aldım. 1 2 3 dördüncüden giriş yaparak bağlıyorum. Şöyle bir görüntü arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Tekrar üzerine bir aldım. 1, 2, 3 atladım dördüncüye. Ve giriş yaparak buraya ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 pardon 2. 1, 2, 3 dördüncüden giriş yapıyoruz. Bu artış yapmayacağımız için burayı bu şekilde yapacağız. Yani alttakinin üzerine yine bu şekilde olacak. Yani ön mesela 13 tane böyle yerimiz vardı. Yine bu yapacak olduğumuz ikinci blokta da aynı şekilde 13 tane önde, 10 tane kolları yapmayacağız artık. Şimdilik kalsın o. Arkayı da 11 tane şu yerimizden olacak. Toplam 24 tane bu şekilde yer yapacağız arkadaşlarım. Şöyle 2 zincir çektim. 1, 2, 3, dördüncüden giriş yapıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. 1, 2, 3 atladım. İkili trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi böyle yaparak kollar hariç buraya geldiğimizde yine burayı birleştiriyoruz. Ve yine bu şekilde yapıp buraya kadar getiriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tamamlayıp geldiğimizi düşünün arkadaşlarım. Buradan diğer sıramıza geçelim. Onun da göstereyim sizlere. Gerçi aşağıda yapmıştık ama buradan da yine göstermiş olalım. Şöyle yeni başlayan ve bilmeyen arkadaşlarım için. Şöyle geldiğimi farz edeyim oraya. 3 zincir, bir ikili trabzan şeklinde. Şimdi yine yükseliyorum. Bakın şöyle. Hemen yanına bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım. 1 2 3. Sonra bunun üzerine sonra tekrar buraya 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3. Bir tane buraya. Kolları örmeden gövde kısmını bu şekilde devam ediyoruz. Bu sıramızda 3 tane boşluğa ikili trabzan, 1 2 3, bir tane buraya ikili trabzan, hemen ikili trabzanımın tepesine giriş yapıp sonra tekrar 1 2 3 buradan giriş yaptık. Bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz. Diğer sıramızda
yine 1 ve 1 ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şöyle burası yeterli. Buraya tekrar göstereyim size. Şuraya geldim arkadaşlarım. Yine ikili trabzanları yaparak buradan başlayalım. Şöyle yükseldim. İkili trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Bakın alttakinin olduğu yer hemen şurası. Üzerine bir aldım. 1 2 3 4. Arkadaşlarım, şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu sırada sayımız eşit olması için bu arada bıraktığımız, bakın şurayı, yani ilk başlangıç sıramızı daha önceki yerlerimizde 2 2 2 devam ediyorduk. Ancak sayımızı artık artış yapmayacağımız ve gövde kısmını bu şekilde devam edeceğimiz için burada bakın şöyle hemen bunun üstüne tekrar başlayacağız. Aradaki ikili trabzan sayısı 5'e çıkıyor. Bu aradaki zincirimiz de 4'e çıkıyor. Sonra V'yi yapıyoruz. V'nin içerisi yine aynı şekilde 3 tane zincir olarak devam ediyor. Yani ilk başlangıç, bakın şöyle göstereyim size. Buradan ilkini başlıyoruz. Sonra 5 tane atlıyoruz ikili trabzanı. Bu ikisinin ortası, yani tam bunun üzerine gelecek yere, bakın şöyle tam üstüne gelecek yerlere V'lerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla bu devam ediyormuş gibi bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Bunu söylemek istedim. Şimdi bir tane ikili trabzan, 5 tane atlıyoruz, 4 tane zincir çekiyoruz, V yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz, 5 tane atlıyoruz, 5.'ye ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tam bunların karşısına gelecek şekilde, bakın burası arka kısmı. Şöyle sayalım, 1 2 3 4 5 6 7 8, buraya yapacağız 9, hemen buraya yapacağız 10 ve 11. Yani sayımız eşit olacak arkadaşlarım üstteki sıra ile. Evet, bu şekilde devam edelim. Bir sonraki zaten ikili olacak. Üçlü, dörtlü ve beşli olarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlarım, şimdi ben gövdeden alt kısmına kadar tamamladım. Yeterli uzunluğa geldi benim için. Daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Şu son 2 sıra, şuraya işaret koymuştum arkadaşlarım. Şöyle bakın. Burada sadece kenarlardan birer tane arttırdım. Şöyle ve devam ettim. Aynı şekilde, aynı sayıda. Burası 2 sırayı buradaki olan yer kadar. Mesela burası, şöyle sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane burada yerim vardı. Ön kısmındaymışım. 13'te alta yaptım. Sonra bakın burada birer tane şu kenarlardan, hemen bu basen yerine gelecek özellikle yerinden, kenardan bir tane artış yaptık. Sadece artış yaparken de buradaki gibi yaptık arkadaşlarım. Buradan ne yaptıysak o şekilde yaptık. Burayı düz bir şekilde devam ettik. Şimdi bu araları söylemiştim. Burada 4 tane ilk sırada arkadaşlar zincir çektim. Şimdi kolunu yaparken göstereceğim size. 4 tane zincir çektim ve devam ettim. Önce bunu, sonra 3'e düşürdüm. 3, 3, sonra yine 3. Bu son sırayı 5 tane yaptığımız yeri ise 2 tane zincir çektim ve bu şekle geldi arkadaşlar. Bakın şöyle. Hepsi gördüğünüz gibi bakın tam karşılıklı denk geliyor. Şöyle bu şekilde. Şimdi koluna geçelim. Bakın diğer kolunu yaptım. Şöyle benim için 3 blok yeterli oldu. Yani şöyle 1, 2, 3 koltuk altından sonra 3 tane, birazdan şeyin üzerinde de göreceksiniz. Böyle 3 tane de bu kol çalışmasını devam ettim. Şimdi bu kola gelelim. Bakın şöyle koltuk altına geliyorum arkadaşlarım. Şuraya. Burası bakın hem buranın hem buranın birleşim yeri. Aynı zamanda öyle olduğu için şuradan giriş yapıyorum. Bakın tam ikisinin ortasından girişimizi yapıyoruz. Sonra ipimi takıyorum.
Şöyle biraz fazla bırakıyorum. Arkadan aldım, öne getirdim ve birleştiriyorum. Şimdi burada aynı sayıda devam edeceğimiz için 1 2 zincir çektim. Üzerine bir tane aldım. Burada 5 tane ikili trabzanım vardı. Burada 1 2 sayıyorum. Üçüncüden giriş yaptım. Buraya bir tane ikili trabzan. 1 2 zincir. Üzerine bir aldım. Bakın 1 2 atlıyorum. Üçüncüden giriş yapıyorum. Bakın bunun tam karşısına getirmiş oluyorum. 1 2 zincir. Devam ediyoruz. Zaten yuvarlak bir şekilde bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle 2 atlayıp bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Burayı tamamen buraya kadar getirdiğimizi düşünün. Buradan tekrar başlayalım. Şöyle devam edelim. Hem fazla zamanınızı da almış olmayayım. Buraya geldik arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bu sırayı ikili trabzanlarla ikinci dolgulu olan yerimizi yapacağız. Üçüncü sırayı özellikle sizlere göstermek istiyorum. Bir sonraki sırayı. Şöyle buradan ikili trabzan yaptığımızı düşünün. Burada boşluklara ikişer tane şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Her bir boşluğa daha önceden de göstermiştim gerçi ama olsun. İyice anlaşılsın. Şöyle ikişer tane arkadaşlar. İkili trabzanlar ile dolduruyoruz. Bunu da biraz devam edelim. Buradaki sayı olayını sizlere tamamen göstermek istiyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlarım, diğer sırada bakın artış yapmayacağımız için direkt bunun altına denk gelecek. Yani bu şekilde olan yerimizden buradan da devam edeceğiz. Şimdi kenardaki girişimizi yaptıktan sonra yani buraya kadar getirmiş oluyoruz zaten yuvarlak olarak devam ettiğimiz için. Şu şekilde yükseldik. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. Bakın normalde şurada bittiği için şöyle geliyoruz. Bunun üzerine hemen bakın alttaki şu ikili trabzanımızın üzerine bir tane V yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik araya, tekrar bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Bir aldık üzerine. Buradan arkadaşlarım bakın bu kutucuğu atlıyoruz. Bunun üzerine gelen yani şuraya. Dolayısıyla bakın 1 2 3 4 5 tane. 5 yeri atlayıp şöyle girişimizi yapıyoruz ve buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 4 zincir 1 2 3 4. Bir aldık üzerine. Yine bakın tam bunun üstüne gelen yerde. Böyle tek tek saymanıza gerek yok arkadaşlar. Ya buraya ya buraya. Hani hangisine yapmak isterseniz şöyle bir V oluşturuyoruz. 1 2 3
zincir çektik. Tekrar ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir aldık üzerine. Bu eşit sayıda yapacağımız zaman artışı zaten yakayı yaparken göstermiştim arkadaşlarım. Artışlarda bakın şu araya önce daha az zincir çekip buraya 2 tane zincir çekip hemen şuradan devam etmiştik. Şimdi artış yapmayacağız. Eşit sayıda devam edeceğimiz için buraya bu şekilde atlıyoruz. Şuraya geldik, girişimizi yaptık ve buraya bir tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Yine bu şekilde devam ediyorum bakın. Hemen şu alttaki yeri atlayıp diğerinden buraya bir V çalışması yapıyorum. Evet, şimdi bir sonraki sırada ise içlerine yine 2 tane dolduracağız. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Araya zincir sayımızı 3'e düşürüyoruz. Çünkü zaten bir tane artış yapmış oluyoruz. Ondan dolayı şimdi 1, 2, 3 zincir. Sonra buraya gelip 2 tane yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 tane. Bu sırayı da bu şekilde devam ettik. 1, 2, 3 zincir. Geldik. İkili trabzanımızın tek olanın üzerinden giriş yaptık ve buraya bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3 yani aradaki zincir sayısını 3'e düşürüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 şöyle aldım ve girişimi yapıyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şu ikisinin üzerinden devam edelim. Şimdi de diğer sırada bildiğiniz gibi 3 tane dolduracağız boşlukları. Yine 3 zincir çekeceğiz kenarda arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Bu defa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 tane. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Tek olanı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Diğerine geçiyorum. Aynı şekilde 3 tane. Buraya da ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3. Evet, burayı da yine 3 zincir çekip şöyle kenardan girişimizi yapıp devam ediyoruz. Şimdi diğer sırada ise arkadaşlar şöyle aldım. 4'e çıkartacağım sayıyı. Yine 3 zincir çekiyorum ve buradan girişimi yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 4 tane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 4 tane doldurarak devam ediyorum. 3 tane zincir çektim. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. 4 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 3 zincir çektik. Kenardaki yerden giriş yapıp tek bir tane olan ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle bırakalım. Bakın şöyle. Şimdi diğer yerlerini göstermiştim daha önceden zaten. 5 zincir bir üçlü trabzan şeklinde yapıp bağlayacağız. Şimdi beşli olan yerini son sırada arkadaşlarım bakın şu işlemi yapacağız. Şöyle bu şekilde kalacak. Artık devam et yani son sırada yapıyoruz bunu. Bunu hem kol ucuna hem de etek ucunu bu şekilde tamamladım ben. Güzel de oldu. Size de bunu tavsiye ederim. Onu nasıl yapacağız derseniz bilen arkadaşlarım yapabilir ama bilmeyenler için onu da göstermek istiyorum. Şöyle geldim bakın girişimi yaptım. Şu şekilde yaptım.
1 2 zincir çekiyorum bu defa. Üzerine bir aldım. Bitirin ya da bitirmeyin. Burada artık 2 zincire dönüyoruz arkadaşlarım. 2 zincir olarak devam edeceğiz. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir tanesini atlıyorum. Diğerinin içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde kaydırarak bağlıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. 5 tane yine ikili trabzan yaparak diğer tarafa geçiyoruz. Şöyle 3 oldu. 4 ve 5. 1 2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Buraya geçiyorum. Tek olanı yapıyorum. Sonra tekrar 1 2 zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. Bu boşluğa giriş yapıp buraya 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 5. Sonra 1 2 3 4 zincir. Bir tanesini atladık. İkincisinden şöyle geri dönüyoruz. Pırpır yapıyoruz. Bir zincir çektik. Üzerine bir aldık. 5 tane daha buraya ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 4 oldu. Bir tane daha yapalım. 1 2 zincir çekip düz olan yerimizi yapacağız. Uç kısımlarını bu şekilde bıraktım ben. Tabi burayı daha önceden anlatmıştım. Hani nasıl yapmanız gerektiğini. Şuraları. Dediğim gibi bunu 5 yapıp araya bir tane zincir çekip tekrar söyleyeyim. Bir tane zincir çekiyoruz araya 5 dolduruyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aradaki düz olan yerimizin üzerine. Buraları 5'er tane dolduruyoruz ikili trabzanlarla. Buraya bir tane de üzerine yapıyoruz arkadaşlar. Evet, burada sadece şurayı görmenizi ve iyice kafanızda oturmasını istediğim için göstermek istedim arkadaşlarım. Şöyle 4 zincir 3 zincir 3 zincir 3 zincir 2 zincir. Evet, buranın detayı da bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi dilediğiniz uzunlukta kolunu da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, ben bu elbise tunik tamamladım. Bakın kolları bu şekilde oldu. 3 blok halinde oldu her iki kolu da. Şimdi bu ipim az kaldığı için arkadaşlar bu en alt kısmındaki son sırayı çıkarttım. Bunu size bir blok daha yaptığımı söylemiştim. Burayı çıkarttım. Ve tam olarak modeli eğer beğendiyseniz, istediyseniz bu şekilde de bitirebilirsiniz. Bakın bir sıra şu şekilde yerimizi yaptıktan sonra hemen üzerine ikili trabzan 2 tane ve beşli trabzan aynı kolların bitişi gibi tamamlıyoruz. Ve bu güzelliği tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Bakın gerçekten çok şahane oldu. Umarım sizler de bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.